Baba filminden sonra Al Pacino'ya marka kazandıran başka bir yapıt da Yaralı Yüz filmidir. Pacino'nun performansı efsanevi Tony Montana karakteriyle kült filmler arasına girmiştir. Birçok kişi için şaşırtıcı olacak bir şekilde. Aslında film ilk olarak 1932 yılında çekilmiştir. İlk filmdeki Paul Mooney'nin gösterdiği performans da en az Al Pacino kadar izlenmeye değer. İlk filmi izleyenler fark edecektir ki, bu filmi çekerken Pacino'nun Mooney'den feyz aldığı çok anlaşılıyor. Brian De Palma'nın ele aldığı bu ikinci filmin başarısında, senaryosuna dokunuşlar yapan usta yönetmen Oliver Stone'un da etkisi büyüktür. Her iki film de hırs, şiddet ve ailevi ilişkiler üzerinden bir karakterin suç dünyasında yükselmesi ve sonunda çöküşünü anlatır. Özellikle 1983 yapımı film, modern suç sinemasının başyapıtlarından biridir. Film, bir polis memurunun ağır yaralandıktan sonra insan ve makine arasında bir varlık haline gelmesini ve bu kimlik mücadelesiyle bağlantılı etik soruları işler. Paul Verhoeven'ın yönettiği ve başrolünde Peter Weller'ın oynadığı bu film, ilk olarak 1987 yılında vizyona girmiştir. Film vizyona girdikten sonra büyük ses getirmiştir. İkinci film ise, gerek görsel efektlerin kalitesine, gerekse Gary Oldman ve Michael Keaton gibi birbirinden ünlü oyuncuların filmde oynamasına rağmen ilk film kadar ses getirmemiştir. Aynı ismi taşıyan ve western türünde çekilmiş iki film olup, benzer temalarla şekillenmiş, ancak farklı dönemlerin sinema anlayışlarıyla ele alınan iki yapımdır. Her iki film de onur, fedakarlık, adalet ve özgürlük gibi evrensel temalar üzerinden bir trenin kalkışına kadar süren gerilimli bir bekleyişi ve bu süreçte gelişen karakter ilişkilerini işler. 1957 yapımı, Delmer Daves'in yönetmenliğinde klasik western öğelerini taşırken, 2007 versiyonu, James Mangold'un yönetiminde modern bir bakış açısı ve daha yoğun dramatik unsurlar ekler. İki film için de beklenen ilgiyi görmüştür diyebiliriz. Antik Roma döneminde geçen, ihanet, intikam ve kurtuluş gibi temalarla şekillenen büyük bir epik dramadır. Leigh Wallace'ın 1880 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan bu iki film, Ben Hur adlı bir prensin, ihanet sonucu haksız yere köle yapılması ve sonrasında intikam arayışı etrafında şekillenen olayları anlatır. 1959 yapımı ilk film, Charlton Heston'ın başrolündeki unutulmaz performansıyla 11 dalda Oscar ödülü kazanmıştır. Filmde yer alan at arabası yarışı sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri olmuştur. 2016 yılında çekilen ikinci film, tatmin edici bir başarı yakalayamamıştır. Korkuburnu filmi, bir suçlunun işlediği suçun cezasını çekmek üzere hapisten çıktıktan sonra hapishaneye girmesine sebep olan avukattan ve ailesinden intikam almak için yeniden başlattığı bir korku hikayesini işler. Her iki film de intikam ve adalet temalarının üzerine inşa edilmiştir ve gelişen gerilimli atmosferleriyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatır. 1962 yapımı ilk film, Gregory Peck ve Robert Mitchum gibi yıldızlarla önemli bir başarı yakalarken, 1991 yapımı ikinci film, Martin Scorsese'nin yönetmenliğinde, Robert De Niro ve Nick Nolte'un ilk filmdeki performansları aratmayan başrolleriyle ilk filmin başarı çıtasını yüksekte tutmayı başarmıştır. 12 Kızgın Adam filmleri, adalet, önyargılar, bireysel vicdan ve toplumsal sorumluluk gibi evrensel temaları işleyen iki güçlü yapımdır. Bir mahkeme drama türündeki iki farklı versiyondur. Her iki film de jüri üyelerinin bir suçlunun suçluluğu veya suçsuzluğu hakkında verdikleri kararı tartışırken ortaya çıkan toplumsal ve bireysel çatışmaları işler. 1957 yapımı, Sidney Lumet'in yönetiminde klasik Amerikan sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilirken, 1997 versiyonu, modern sinema anlayışıyla yapılan bir yeniden yapım olarak dikkat çeker. İlk film kadar olamasa da ikinci filmin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kasım'da Aşk Başkadır ismiyle vizyona giren bu iki film, kanser hastası bir kadının hayatına giren bir adamın hikayesini anlatmaktadır.
Bu adam, kadın üzerinde kısa süreli ama derin bir etki yaratmıştır. Konusu itibariyle aşkın gücünü ve insanların içsel dönüşümünü ele alan film, 1968 yapımında klasik romantik dramaların izlerini taşırken, 2001 versiyonunda ise daha modern bir yaklaşımla günümüz izleyicisinin beklentilerine hitap etmektedir. Özellikle Keanu Reeves ve Charlize Theron'un etkileyici performansları ikinci filmin başarısında önemli etki yaratmıştır. Gerçek bir hikayeye dayanan Dehşet Sokağı adlı film, gerilim, korku ve doğaüstü temaları işlemektedir. İzleyicilere evin karanlık geçmişiyle yüzleşen bir ailenin başından geçen korkunç olayları anlatır. Her iki filmde Amityville kasabasına taşınan bir ailenin yeni taşındıkları evde geçmişte yaşanan korkunç bir cinayet ve sonrasındaki doğaüstü olaylar tarafından etkilenmesi konu alınmaktadır. 1979 yapımı, klasik bir korku filmi olarak sinema tarihinde önemli bir yer tutarken, 2005 versiyonu daha modern bir yaklaşımla aynı hikayeyi işler. Görsel açıdan daha etkileyici ve yoğun bir atmosfer sunar. İki film için de çok başarılı olmuştur ya da başarısız olmuştur diyemeyiz. Fakat her iki filmde farklı konusuyla izlenmeye değer. İtalyan İşi adıyla vizyona giren, soygun, yükselen gerilim ve keskin zeka gerektiren planlar üzerine odaklanan iki aksiyon filmidir. Her iki film de İtalya'da yapılan büyük bir soygunun ardından kaotik kovalamacalar ve çekişmeli sahnelerle doludur. Ancak 1969 yapımı İngiliz aksiyon sinemasının bir klasiği olarak soğukkanlı planlama ve dönemin estetiğiyle dikkat çekerken, 2003 versiyonu modern aksiyon sinemasının dinamikleriyle, görsel efektler, yoğun aksiyon ve yenilikçi soygun sahneleriyle ön plana çıkmaktadır. Her iki film için de başarılı araba kovalama sahneleri dikkat çekmektedir. Lanetli Ada ismiyle izlediğimiz bu iki film, gizemli bir adada bir polis memurunun kaybolan bir kızı ararken karşılaştığı korkunç sırları ve doğaüstü ritüelleri keşfetmesi anlatılır. Ancak her iki yapım, farklı sinematografik yaklaşımlarla ve zaman dilimlerine bağlı olarak değişen anlatım tarzlarına sahiptir. 1973 yapımı, klasik bir korku filmi olarak öne çıkarken, 2006 versiyonu daha modern bir aksiyon ve gerilimle harmanlanmış bir yapım olarak izleyiciyle buluşur. Sıradan bir adamın birdenbire büyük bir servetin sahibi olmasıyla hayatının değişmesini ve bunun beraberinde getirdiği hem komik hem de dramatik olayları konu alır. Ülkemizde bu filmler Kazara Zengin adıyla bilinmektedir. 1936 yapımı dönemin dram ve komedi anlayışını yansıtırken, 2002 versiyonu daha modern bir komedi anlayışı ve Adam Sandler'ın başrolüyle günümüz sinemasına uyarlanmıştır. Biz Melek Değiliz filmi, hapishaneden kaçan 3 mahkumun komik hikayesini anlatmaktadır. Etrafı güvenlik güçleriyle donatılan bir kasabada mahsur kalan kaçaklar, gizlenmek amacıyla kasaba halkına kendilerini, kasabaya yeni gelen din adamları olarak tanıtırlar. Her iki yapımda gerek konusu, gerekse oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardır. 1955 yapımı ilk film, eski dönem komedisi olarak dikkat çekerken, 1989 versiyonu ise modern bir yaklaşımla daha absürt ve günümüze hitap eden bir komedi anlayışı sunmaktadır.